Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Nasılsınız? Vallahi her şey çok güzel. Mehtap ablacığım, aklındaki kişiye sorar mısın lütfen? Bu ilişki için, benim için ne düşünüyor? Ne karar aldı? Kararları neler? Merak ediyorsan birazcık bu tarafa doğru gelebilirsin. Aramıza yeni katılan güzel ruhlar için, güzel enerjiler için hoş geldiniz. Beni hangi dilde, hangi ülkeden seyrediyorsanız sizlere de merhaba hanımlar beyler. Kolektif bir açılımdır. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle alabilirsin, uymayanlar da evrene sevgiyle geri iade edebilirsin. Kolektif açılım nedir Mehtap ablacığım diyorsan, şu an böyle kartların enerjisi sana rehberlik eder. Yani kafanda böyle oluşan bir soru işareti varsa hafif hafif bunun cevabını kenardan köşeden verir. Kolektif açılım budur. Yani %100 sana uyumlanmaz. Uyanları sevgiyle al dememiz ondan kaynaklı. Hadi bakalım. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına ben niyet alıyorum. Bakalım tarot kartları nasıl bir rehberlik yapacak. İlk önce şu anki genel enerjisine bakacağız. Ama şöyle aklındaki kişiye güzelce bir odaklan bakalım. Onun enerjisini buraya bir getir. Şöyle ilişkiye sahip çıkıyor mu? Neler düşüyor, düşünüyor, kaypaklık yapıyor mu? Dala vereler çeviriyor mu? Şöyle onun enerjisini getir. Ben de kendi duygu durum ve düşüncelerimden arınayım. Hazırız. Yani çok da güzel enerjilerle geldi değnek onlusu. Benim başımda dünya kadar iş var diyor. Bozalar pişiyor bir taraflarımda diyor. Siz diyor gelmişsiniz aşktan meşkten bahsediyorsunuz diyor. Sen de ama şey yapıyorsun, davet ediyorsun. Biz ne yapalım ama? Biz ne yapalım? Şimdi duygu kartlarımı da alayım. Şöyle, yine dediğim gibi kamerada zaman zaman bazı problemler yaşayabiliriz. Mazur görürseniz, idare ederseniz çok sevinirim. Bazen azizlik yapıyor tatlım, ne yapalım? Şöyle tekrardan diğer duygu kartlarımı da alayım. Adalet, ne oluyor? Aklındaki kişi flörtün olabilir, sevgilin olabilir, iletişimsiz olduğunuz bir andaki karakter olabilir. Hiç fark etmez. Şöyle bozayım ben kamera görüntüsünü azıcık. Heh, düzelttim. Ne düşünüyor, ne karar alıyor? Şu anki enerjisinde neler var? Bunlara odaklanacağız hayatım. Yorumlarda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bakıyorum enerjiler kimlerle uyuyor, kimlerin hikayesini anlatıyormuşum. Takip eden, çemberde olanlar. Onlara da sevgiler, saygılar. Aramıza bayağı bir kişi katıldı geçen videodan itibaren. Onların enerjisi de hoş gelmiş. Bilinç altyapılarına odaklandığımız bir yorumdur bu. O yüzden Mehtap ablacığım alışkın olmadığımız bir yorumlama yapıyorsanız diyorsanız yeni gelenler kolektif açılımda psikoloji açılımı yapıyoruz efendim. Şimdi şu anki enerjilere baktığınızda çok ağır, çok derin bir enerji, bir mesaj var burada. Bu kişi gerçekten çok büyük bir iç hesaplaşma yaşıyor. Karşılıklı bağlılık, iletişim, adalet, korku, bilgi, kurnazlık. Dedik ki hani biraz böyle üç kağıt var mı, aladara böyle dalavereler var mı dediğimiz noktalar zaten şu anki enerjilere baktığımızda ne oluyor? Bir şeyler yapmaya çabalıyor fakat kendini tam olarak ifade edemediğini görüyoruz. Sanki böyle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor ama artık tutamıyor gibi. Değnek olmasını severim. Çok güzel böyle maskeyi düşürür insanın. Böyle hayat üzerine geldiği zaman gerçek yüzü, gerçek rengi ortaya çıkar. Koç, aslan, yay böyle fevri bir patlama yaşattırır insana. Ondan sonra ay ben ne yaptım? Zaten hayat şartları da çok zor. Zaten her şey çok üzerime geliyor. Çok stres altındayım gibi böyle durumlar içerisinde yaşıyor olabilir. Enerjilere baktığımızda bakar mısın bir etekler? Eteklerindeki böyle taşlar, ah bir de beni konuştursa bu enerjiler, bir tam konsantre olayım. Eteklerdeki taşlar böyle birer birer sanki dökülüyor. Ne kadar sıkı böyle kavramaya çalışsa da engel olamıyor.
Sürekli bir seni gözetleme, uzaktan, yani, belki gitti zannediyorsun ama uzaktan uzağa merak enerjisi çalıştırıp da sürekli, seni böyle gözlem altında tutan bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Bir korku var bu arada. Bu neden? İletişim kurmak istiyor fakat, eee, bir problem var ki aranızda, bu iletişim bir şekilde oluşamıyor ama kopamıyorsunuz da burada karşılıklı bağımlılık var birbirinize karşı. Evet, hayatın akışına böyle direnç gösteriyor bu kişi. Böyle, hani, burnu yere sürtmesin diye uğraşıyor ama bu direnç ne kadar onu yorduğunun farkında değil. Yoruyor kardeşim yani, yoruyor. Ve bu aşkla alakalı, birlikteliğinizle de alakalı yoğun bir, ayma durumuna gelince de senin adına bir şeyler düşündüğünde sanki seninle ilgili bir karar almaya çalıştığını söyleyebilirim. Bir fırsat kolluyor diyebilirim. Yani burada 2 duygunun çatışması var. Yani bu yüzden dolayı da hareketsiz kalıyor gibi de düşünebilirsin. Tam anlamıyla ne ilerleyebiliyor ne de bırakıp gidebiliyor. Tam ortada sıkışmış bir enerji var. Çok korkuyor. Ciddi bir şeylere ilerlemekten ya da bir şeylerin ortaya çıkmasından. Hayat o kadar çok üzerine gelmiş ki bu kişinin. Ailesi olabilir, ortak olabilir ya da iş yaşantısından başka bir karakterler olabilir. O kadar çok yormuş bir durumda ki bu, aklındaki kişinin enerjisini. Hiçbir şeye adapte olamıyor. Sadece böyle emeklerine bakıyor, bir planlamalar yapıyor, bir şeyler düşünüyor, ediyor. Aslına baktığın zaman bir ev almak istiyor olabilir. Bir araba almak istiyor olabilir. Kariyerinde ilerlemek istiyor olabilir. Fakat o kadar çok böyle bir basınç var ki üzerinde, nereye ne yapacağını tam böyle hesap edemiyor diyebilirim. Peki, aldığı kararlara bir bakalım. Ne var ne çok. Ay hadi özlemişsindir. Bak güzel bir enerji var burada. Kupa onlusu. Yani kim sevmez ki tamamlanmayı, huzurlu bir birlikteliği. Yani kupalardan da devam ediyoruz çiçeğim. Kılıç şövalyesi. Böyle de merak ettirirler işte. Böyle de, savunma mekanizmanı yerle bir ederler. İşte bir harekete geçmek istiyor, böyle bir tecrübeli olduğu durum var. Şimdi bayağı, arka plana baktığında da kılıç, şövalyesinde bir askerlik durumundan bahseder. Yani beklenmedik olayların da, habercisidir diyebilirim. Böyle ani değişiklikler, durumlar diyebilirim. Şimdi aldığı kararlara bakacağız çiçeğim. Neler anlatıyor, neler diyor. Çözüm. Şöyle şunları dengelesek. Özlemek. Ya böyle hayat üzerine gider insanın. Çünkü özetinde kimyasal çekim var. Diğer duygu kartlarını da alacağım. Sessizlik. Mehtap abla bu iletişimsizlik ne olacak diyorsan geliyor hayatım, çözümü geliyor. Çünkü aranızda var yani bir çekim var. İşte tasa. Sizin aranızda ya böyle bir geçmişten bir blokaj var ya da taraflardan bir tanesinin hanesinde, blokaj oluşturan ağır bir durum var. Bunu tam zihninde aşamadığı için de, bir sessizliğe bürünmüş olabilir. Ama ve lakin aldığı kararlara baktığım zaman duygu boyutuna bakıyoruz. Burada çok ilginç bir tablo var aslına baktığında. Şu kararı almış, yani dile getirmekte bunda çok zorlanıyor olabilir ama çok canlı, çok sıcak bir duygu var burada. Sana göstermek, bunu kabul etmek, bunu dile getirmek konusunda çok ciddi bir duvar örmüş kendi etrafının üzerine. Fakat altyapıda bir çözüm üretmek istediği durum var. Neden? Çünkü geçmişte bu duyguları gösterdiğinde ya karşılık göremediği durumlar olmuş olabilir, ya incindi, ya kırıldı, ya hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Ama şimdi diyor ki bu kişi, ben bu duyguları bir daha öyle kolay kolay sergileyemem. Ama içindekinin de farkında olduğu bir alanda bu kişi. Şunu söyleyelim, bu karar böyle kulağa güçlü gelse de aslında çok kırılgan bir karar.
Çünkü bu duygular o kadar büyük ki böyle içinde tutmak insanın giderek zorlaştırtıran bir duruma sevk eder. Yani hem, sessiz kalmak hem içinde, sana karşı realite bir duygular var ve buna karşı da çok güçlü durmaya çalışmak. Yani mükemmel bir çatışma var. Bir kaos var iç dünyasında. Sana karşı böyle, hayır, böyle burnum dik, kuyruğum dik gibi gösteriyor olabilir ama duygusal boyutta kararı şu an sessiz kalacağım ama hissettiklerimden de vazgeçmeyeceğim durumda. Sizin aranızda büyük bir, problem yaşanmış olabilir. Bir tartışma yaşanmış olabilir, eee, ve bundan dolayı da bunu bir koz olarak görüyor. Bir sessizliği bir koz olarak görüyor. Şu an sessiz kalacak ama, hissettiklerinden kimyasal çekim, özlemek, çözüm, kupa şövalyesi, prensi, kupa onlusu bunların hepsi o kadar yoğun duygular ki sevgi dolu duygularla, böyle tutkularla yürüyen bir, mekanizma fakat naz niyaz boyutuna gelmiş bu kişi. Aldığı kararlarda diyor ki sessiz olacağım. Evet diyor, çok ani bir problem yaşandı aramızda. Ani bir diyalog yaşandı. Belki küçük bir tartışma, belki strateji zamanlamasında bir problem yaşanmış olabilir. Belki bir şeyle karşılaşmış olabilir. Sabırlı olamayıp da böyle ortalığı velveleye vermiş bir durumda da olabilir. Fakat seçeneklerini gözden geçirmek için bu kişi bir iç hesaplaşma yapacak diyebilirim hayatım. Amma ve lakin dediğim gibi şu an sana karşı duyguları, hissiyatına baktığın zaman sessiz kalacağım ve şu an bunları analiz edeceğim durumunda. Peki, aldığı kararlara bir bakalım şu zihinsel boyutta neler var? İmparatoriçe. Ya bu kişi senin çok üzerine gidiyor olabilir. Geliyor olabilir. Yıldız kartı. Değnek ikilisi. Vay vay vay. Bu kişi çok kısa bir süre içerisinde şok yaşatabilir sana. Yani hiç beklemediğin bir alanda birdenbire bir hamle yapma durumuna girebilir. Yani söyleyeyim, geri çekilmek var, bir düşmanlık var ama tarot kartlarının rehberliğinde imparatoriçemiz var. Yıldız kartımız var ki duygu kartında da yıldız geldi. Bu ilişkiden tamamen zihinsel olarak da ümidi var bu kişinin. Sadakat. Gitse bile hiçbir, eee, zayiatsız geri dönebilecek bir kapasiteye sahip bir insan. Bu düşmanlık nereden geliyor? Orayı bir oturalım düşünelim. Bir yas var, bir kırgınlık var. Araya girebilecek bir cızırtılar diyebilirim. Bunları, ilişkinizde sizin bir düşünmeniz lazım. Sen mi kötü bir şey söyledin, o mu kötü bir şey söyledi ya da araya giren, akıl sokan birileri mi var? Yani bu ilişki projeniz diyeyim ben size, birlikteliğiniz diyeyim. Burada bir enerji kaçağı var. Hem değerlisin, kıymetlisin fakat analiz noktasına geldiğin zaman bu kişi geri niye çekiliyor? Aranızda sadakat var. Yani bir baskı hissediyor. Ya bir şey mi zorladın sen bunu? Sen kesin bir şey yapmışsındır burada. Sen kesin bir şey yapmışsındır burada. Bu noktada bu da, nasıl diyeyim, karar aşamasında geriye çekmiş olabilir kendini. Şöyle söyleyeceğim, zihinsel olarak gerçekten çok büyük bir iç çatışma var. Yani bir noktadan bir noktaya gelene kadar hep böyle beklemem lazım, görmem lazım. Hep plan, proje içerisinde ama karar aşamasına geldiğini söyleyebilirim. Kısa bir zaman içerisinde kontrolünde hareket etmeye çabalıyor. Şimdi burada bir imparatoriçemiz ve yıldız kartımız olduğu zaman olumlu sonuçları bekleriz biz. İmparatoriçe en bereketli karttır. Pardon. Ve şöyle söyler, ben ne yaparsam yapayım, dişil taraf için imparatoriçe kuvvetli bir hatundan bahseder. Ben onu kandıramam diyor senin için.
Şimdi bu kişi sanki böyle zihninde seninle ilgili bir senaryo kurmuş. O senaryonun gerçekleşmesini bekliyor. Yani, senin onu beslemeni istiyor. Senin duygusal olarak ona pozitif bir halde ilerlemeni bekliyor. İç dünyasında dediğim gibi bir tartışma yaşanmış ve bu kararlardan, sıyrılamıyor kolay kolay. İlişkiden ümitkâr ama bir baskı durumu var. Aşamıyor, atlatamıyor. Böyle, eğer o bana adım atarsa ben ona adım atarım. Eğer o böyle mevzuları, kalbini açarsa ben de kendimi açarım, böyle mevzuları açarım. Eğer o bana gelirse ben onu karşılarım gibi böyle bir beklenti içerisinde. Çünkü şimdiye kadar sanki hep bu şekilde gerçekleşmiş. İmparatoriçe çok anaçtır, ve şöyle söyleyeyim, her şeyi, pürüzlerin hepsini nötralize eden bir, enerjiye sahiptir. Yani kişinin egosunu da besler, şefkatle, ilgilenir de ihmal etmez. Yani alma verme dengesini aslında bozan bir karakterdir. Diğer bir enerjiye baktığın zaman, parmağında oynatan dişiliğinle enerjisini, çok güzel dengeleyen ve eril tarafa istediğini yaptıran bir enerjiden de bahseder. Kötü kadın olarak değil. Siz benim demek istediğimi anladınız. Bu alanda, yani, bunun aslında nasıl bir şey biliyor musun? Tam karşıtlığı, yani, aklındaki kişinin aslında ruh ikizi gibi olmak, denk gelmek gibi düşün. Böyle bir durum. Yani, zihin boyutunda, böyle, geçmişi kafasında sürekli oynatmayı bırakmak istiyor aslında. Çünkü bir baskı var, bir düşmanlık var dedim ya. Bu hendeye atladığı zaman da çok güzel bir rahatlama olur. Artık böyle bu döngüden çıkmalıyım diyor kendi kendine. Çünkü değerli olduğunu, sadakat ve yıldızlarla bunları zaten besliyor, bu duyguları besliyor içinde. Böyle zihninde geçmişe karşı eğer silemediği duygular varsa, düşündüğü durumlar varsa bunları temizlemek zorunda. Çünkü sadakat var bu alanda ve o düşmanlıkla alakalı araya girdiği bir üçüncü kişi enerjisi varsa da geri çekilme pozisyonuna gelir bu alanda. Böyle tüketen bir döngü haline geldiyse artık net bir şekilde bağlılık ve yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlığa doğru gideceğinden böyle bize bahseder. Nasıl bir enerjidir bu dediğin zaman bir sonraki adımı hesaplayarak ilerliyor bu alan. Bunu unutma. Şimdi senin bilmediğin bir de gizlediği kararlar nedir? Yani söylemediği durumlar nedir ilişkiyle alakalı? Canım benim kupa altılısı. Vazgeçemiyor nostaljiden, eskilerden. Kılıç yedilisi en azından değnek altılısıyla birazcık böyle 50-50 fena olmayan bir duruma getirdi, enerjiye getirdi. Diğer kartları da alalım hemencecik. Şimdi bu kişi gizli duygularda, söylenmeyen duygularda içten içe dönmeye karar vermiş diyebilirim. Ama bunu kabullenmekte zorlanıyor hayatım. Çünkü şöyle bir durum var. Bunun bir hesaplaşması var. Bunun bir su üzerine çıkan bir üçkağıdı olabilir. Böyle ben zaten seni istemiyorum gibilerine böyle yaralayan bir enerjisi olabilir. Fakat değnek altılısı der ki bu ne kadar zorluklarla ulaşırsa ulaşsın sana aslında istediğini yaptırabilir enerjisine getirir. Bilinçaltı yapısına bir bakalım. Kader, beklemek. Taraflardan bir tanesi ilahi adaleti çok yoğun bir şekilde bekliyor. Ona buradan sevgilerimi ilerletiyorum, iletiyorum. İçlik duygusunu verdi. Tamam, devam edelim. Mahrumiyet. Bir pişmanlık var, suçluluk hissetme, kendine kızma ve bundan dolayı da kendini kafese kapatmak, kafeste hissetmek, sıkışmak. Bunu neden yaşıyor? Dar bir bakış açısında olduğu için. Aslında şöyle söyleyeyim, ödül gibi bir durum var ilişkinizde. Ama kendi isteğini hep böyle kabul ettirme mücadelesinde olduğu için bu kişi, hep böyle ilişkinizde negatif hisler olabilir, hissettiğiniz anlar olabilir. Şimdi bu kişi içten içe dediğim gibi geri dönmeye karar vermiş durumda ama bunu kabul etmekte çok zorlanıyor. Böyle, nasıl diyeyim, aslında lütufmuş gibi hareket ediyor diyebilirim.
Geçmişi geri getirmek değil belki ama böyle yeni bir şey başlatmak istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Yani her şey silinse, her şey böyle kafamızdan uzaklaşsa gibi durumlar. Ama neden söyleyemiyor? İşte isteğini böyle bu yoğun düşüncelerin isteğini kabul etmek yerine zayıflığını kabul etmek gibi böyle hissettiriyor ona. İçlik içinde olması durum bu. Yaşadığı, sana yaşattığı durumların pişmanlığını yaşaması onu bir kafesin içerisine sıkıştırıyor diyebilirim. Yani bir maske çıkartmak zorunda aslında bu ilişkiye gelebilmesi için. Bu da onu çok savunmasız bırakacak. Yani gururu ona izin vermiyor diyebilirim ama bu kartlar çok o kadar böyle net bir şekilde söylüyor ki istek var ama gizlenmiş ama güçlü bir şekilde. Böyle eğer sen bir adım atsan o böyle kapıyı böyle bir aralasan gizemin arkasına çok hızlı bir şekilde yüzeye çıkacak bunu görüyorum ama kaybetmek, kadersel müdahaleler ve beklemek dediğin noktada yani ben acaba ilerletebilir miyim, ilerletemez miyim? Hep böyle söylenmeyen duygular bunlarda. Yani sana ne kadar çok kelime söylerse söylesin, o aklındaki kişinin sana tam olarak anlatamadığı duygular bunlar. Nostalji kartını çok ilişki hanesine gördüğüm zaman illaki geri dönüşünü görürüm o kişinin ve enerjisel olarak da illa geri döner bu kişi. Ne kadar böyle seni istemiyorum gibi durumlar yaşanmış olsa da o kişinin illaki Merkür Retrosu'nu geç, illaki dönüşünü enerjisel olarak görürüz ve yaşarız. Çok kuvvetli bir enerjidir. Benim için çok kıymetlidir. Neden? Çünkü eee, genelde hep ilahi adaleti istiyoruz ya, ondan mütevellit ama bu kişinin şu üç kağıt durumu var ya mıcırmiyet yaşatan durumu. Bunlar böyle su üzerine çıkacak, ona dikkat et. Yani gerçek maskesi, gerçek yüzü ortaya çıkacak söyleyebilirim hayatım. Şimdi bir bakalım ilişkiyle ilgili sizin ilişkinizle alakalı ne karar veriyor bu kişi? Birazcık şöyle eğri oturup doğru konuşalım. Yani kılıç asını verdi. Kılıç asını bir kere şöyle söylediğim zaman terazi ikizler kova. Artık sorunla yüzleşmeye doğru giden, maske istemeyen, tek yönlü bir durumdur. Artık tarafsız kalma enerjisi diyebilirim. İlişkiyle ilgili verdiği kararlara bakıyoruz. Kupa şövalyesi. Ya ne yapayım seviyor yani ne yapayım al dönüşüm. Dönüşümde verdi. O kadar büyük bir hamleyle gelme durumu var ki enerjisi var ki bunun. Yani değişiklikleri yapacak çok ani bir şekilde. Bu kişi birçok şeyi yönetebiliyor kafasında, zihninde. Çok zeki bir karakterin enerjisini veriyor bana. Yani bu ilişki iki kişi hakkında ne karar almış, ne düşünüyor dersen çok romantik. Ama şöyle söyleyeyim, eski inanç sistemini bırakacak diyor dönüşüm kartında. Biz bunu yıkılan kule olarak görüyoruz. Diğer şeylerde, iskambil kartlarında. Burada dramatik değişikliklerden bahsederiz. Yeni bir başlangıca doğru giden şeyden bahsederiz ve normal iskambil kartında kalenin üzerine yıldırım düşüyor. Ama altında her şey çok güzel. Sadece üst yapıda bir deforme oluyor ve içindeki insanlar aşağıya düşüyor hatırlarsan. İstenildiği zaman o kalenin üstü hemencecik tamir olur. Eğer emek verilirse, yıldırım ani bir haberdir, ani gelişen durumlardır ve buna müdahale edemezsin. Yani yıldırımın ne zaman nereye düşeceği hiçbir şekilde belli değildir. Bundan mütevellit bu kişi artık bir yüzleşme isteyebilir ve ilişkiyle alakalı verdiği kararlara bir bakalım düşünmek. Özgürlük, alyans. Ya sana ne diyeyim, bu ilişki bitmiş saymayacağım ama yeniden başlatma sorumluluğunu da üstlenmeyeceğim enerjisini çok fazla veriyor. Özgürlük kartı geliyor işte yani yapacak bir şey yok. Havadis bu kişinin çok kısa bir süre içerisinde gelir ama çok kıskanç olduğunu da unutma.
Çok kıskanç, her şeyine çok kızıyor olabilir, karışıyor olabilir. Çünkü arada bir ihtiras durumu var. Çok, derin ve güçlü bir istek olabilir. Ama manipüle etme noktasında çok başarılı bu karakter. Yani kapıyı açarsan böyle tamamen açık tutmuş gibi davranıyor olabilir. Yani sen gel dedin, işte sen bu ilişkiye sahip çık dedin. Ben de artık böyle bir karşılık veriyorum gibi gibi gibi. Yani ilişkinizde yaşananlarla alakalı kendi payına düşen hataları görüyor mu? Bence birazcık görmezden geliyor diyebilirim. Senin üzerine atıyor bazı şeyleri diyebilirim. Yani insanı pişman ediyor bu noktada, onu anlıyoruz. İnsan hani ne kadar net olmaya çalışıyorsa da işte ben, kendimi affettirme noktasını bilirim ama telafi noktası da nedir, bunu da, çok iyi bilirim diye sanki böyle bir ego noktası çok fazla, kıskançlık, ihtiras, alyans, özgürlük. Bak arkadaşlar, burası çok önemli. Neden? Burada, seviyorum ama bana karışma. Seviyorum ama o eteği giyme. Seviyorum, kim mesaj attı? Böyle sürekli yoğun bir döngü içerisinde olabilirsiniz. Aranızda çok güçlü bir bağ var. İlişkinizle ilgili baktığım zaman çok aşırı güçlü. Fakat insanı sanki diyorum ya pişman eden bir enerji veriyor yani. Sürekli bir şeyleri telafi etme, bir şeyleri böyle hep ne yapacağını bilemeyen, hep böyle doğru zamanı kollayan bir kişiymiş gibi hissettiriyor bana. İlişkinizle alakalı şu an bir gözlem enerjisinde fakat ihtiras, alyans, havadis, kupa şövalyesi ve kılıç ası bana bir hamle yapma, ilişkiyi ciddileştirme alanında bir karar olduğunu, karara geldiğini hissettiriyor bana hayatım. Bakalım senin hakkındaki kararı ne? En sonda son aldığı karara bakacağız. Ne düşünüyor? Seninle alakalı kararı ne? Değnek dokusu. Sen bunu çok mu yordun ya? Yani inancını kaybetmemiş ama yani her şeyde böyle bir dakika böyle askıya alma durumuna getirmiş yani. Zorluklarla çok mücadele ediyor yavrum benim ya. Vallahi billahi bir şey geliyor habire böyle selli yağmur. Dünya kartı. Ah, ah, dünya kartı. Tılsım onlusu. Ay. Neyse diğer kartları da alacağım. Hemen şimdi romantik romantik yorum yapmayacağım ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Merkür Başak'tadır. Tılsım onlusundan birazcık bahsedeceğim. Böyle 11-20 Eylül aralarında böyle aileyle alakalı güzel bir enerji verir bu. Karta baktığında aile güvenli bir alandır ve aileden beslenilen bir durumdur. Yani senin hakkındaki karara baktığım noktada tamamlanma enerjisi, onun enerjisi yine numerolojik olarak 1'e attığından liderlik pozisyonuna gelir. Yani sen bu kişi için yine kraliçe arısın hayatım. Dünya kartı için de onu söyleyeceğim. Çaba, yalan. Yalan, gizli aşk bunları konuşacağız hayatım. Sizin aranızda birileri mi var idi? Temizlenmeyen enerjiler mi var idi? Düşünmek, kararsızlık. Bak bilinç altyapısında noktalar bu yöndeyken tarot kartları şu yönde rehberlik yapıyor. Dünya kartını da aldığın zaman çok güçlü bir şekilde bir memnuniyet durumuna getiriyor ve sorumluluklarını artık almayı bildiği noktaya doğru götürüyor kendini. Bir şeylerden ders çıkartıyor. Zaten burada bir değnek dokuzluğumuz vardı. İnancını kaybetmeyen bir karakter fakat çok korkuyor. Çok temkinli davranıyor. Neden diye sorduğumuz zaman hayatım burada bir gizli aşk var, bir de yalan var. Demek ki araya bir cızırtılar girmiş olabilir. Neyse yani bununla alakalı senin hakkında aldığı karara baktığın zaman çok güçlü bir durum var. Vazgeçilmez insanlar kategorisine koymuş seni. Allah razı olsun. Çok büyük lütuf etmiş. Çok sağ olsun. Şöyle düşünüyor. Seni kolay kolay nasıl diyeyim kandıramayacağını biliyor.
Başkalarıyla vakit geçirebilir, başkalarıyla konuşabilir, günlük hayatı devam eder ama senin yerin, bıraktığın boşluğun öyle hemencecik, dolacak bir şekilde olmadığının farkına varmış. Eğer bu kişi, araya giren o cızırtılar şeklinde gittiyse, iletişiminiz bundan dolayı bir şekilde kopmuşsa şöyle söyleyeyim, artık bazı şeylerin farkına varmış. Bir çaba var burada ve düşünme, kararsızlık. İki yerde bir derede kalmak. Genelde benim bu en sevdiğim şey vardır ya, kılıç ikilisi makasa benziyor. Niye seviyorum? Kafa karışıklığını yaşıyor. Artık yani kalp mi akıl mı bunların arasında iç hesaplaşma yapıyor ya. Yani bir şeydir, hassaslık bir durumu vardır. Onun enerjisini verdi şu an sanki. Yani gözümün önünde şu an vizyon olarak kılıç ikilisi var. İki arada bir derede kalmak. Pardon. Böyle sen fark etmesen bile bu kişi seni uzaktan uzağa takip ediyor. Hayatında ne olduğunu merak ediyor hayatım. Burada bir üzüntü durumu var. Gizli aşktan kaynaklanan bir durum. Bu eril olabilir, dişil olabilir. Bunun artık başkalarıyla konuşulduğu zaman hatanın ne olduğunu farkına vardığı bir aydınlanma. Yani seninle ilgili bir gelişme olacak mı diye baktığımda, bir kapı açılacak mı, bir fırsat doğacak mı diye baktığımda bunu kaçırmak istemiyor. Yani pasif bir bekleyişten bahsetmiyorum ama bahsediyorum ama böyle içinde küçük bir alev cılız bir şekilde yanıp da onu böyle kor haline getirmeden böyle alevlendirecek bir duruma doğru gidiyor. Fakat bir kararsızlık var. Dünya çok güçlüdür. O öyle pasif bekleyişi çok daha aktif bir şekilde getirir. Çünkü dediğim gibi her kötü bir şey iyi olması için hayatın hep bir planı vardır. Her kötü giden şeyin arkasında mutlaka bir ödül vardır, bir mükafat vardır hayatım. O yüzden böyle birazcık sakinleştir kendini. Çünkü bu kişinin enerjisi çok fena sıkışmış bir durumda. Aldığı kararlarda şöyle söyleyeyim, senin yerinin doldurulamayacağıyla alakalı bir durumda, bir ayma durumunda olduğunu söyleyebilirim. Son karara bakalım yakın vadede neler olacak? Ay 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 ben de yorulmuşum anacığım vallahi. Bakalım son kartlara. Ne oldu? Tılsım sekizlisi. Kılıç olmasını da görmesem yani. Yani çok yakın bir vadede ne yapacak diye bu kişinin aslında cevabını çok fazla alamıyoruz. Ama ve lakin diğer bilinçaltı yapısında alacağız. Romantizm, ayrılık, kavuşmak. Ya dedim ne yerden ne serden yani. Çok böyle doğrudan gelmeyen bir enerji var son kararında. Böyle bir yavaşlık durumu var. Ama ne ayrılmak ne bir arada olmak. Sizin ilişkinizin sanki kaderi bu diyebilirim. Ahenk ve mutluluk. Şöyle bir durum var. İletişim kurma durumu olabilir. Karar verme eşiğinde bu iletişim durumuna ama bir mesaj olabilir, bir arama, böyle bir selam, kuru bir selam bile olabilir bu enerjiye baktığın zaman. Varlığını hissetmek istiyor bu kişi. Romantizm, kavuşmak. Hep yalnız 2 karttan biri güzelken bir tanesinde, böyle suya düşen bir enerji veriyor. Fakat bunları bilinçli olarak yapıyor bu kişi. Ben sana söyleyeyim, bu yavaşlatmak, iletişim kurmamak, muhtemelen böyle dedik ya hani doğrudan gelmeyen bir durum böyle. Küçük küçük sadece seni düşündüğünü belli eden küçük küçük hareketler olabilir. Ama çok büyük tepkiler vermeni istemem buna. Neden? Bu onun için çok önemli bir alan olabilir. Bu onun için çok büyük bir adım olabilir. Buna böyle ne oldu, ne oldu, geri mi döndün, işte param mı bitti ya da işte kimse kapısını açmadı mı gibi böyle bir sert tepkiler, büyük tepkiler verme isterim ben buna. Çünkü böyle bir senin tepkini ölçmek istiyor aslında. Bu kişi geldiği zaman hala böyle büyük kararı hayata geçiremediği ile alakalı enerji var. Küçük böyle adım gördüğün zaman onu böyle büyütüp
yüzeye çıkartabilecek bir potansiyel var bu kişide. Sadece neyi ne zaman yapması gerektiğini bilmiyor. Böyle sert bir şeyle karşılaşırsa tekrar içine böyle kapanacak, sessizlik vesaire gibi bir durumlar. Mesaj yazdığında, arama yaptığında çok böyle istekliymiş gibi olma derim ben sana. Sadece büyük resmi görmek için her zaman söylüyorum, karşı tarafı konuşturun arkadaşlar. Hemen sen her şeyi anlatma, düşündüklerini anlatma. Bu sefer kafa karışıklığı oluyor. Sen kendini biliyorsun, kendi konuşacaklarını biliyorsun. Karşı tarafın konuşmasına izin verin. Bunu her zaman söylüyorum. Öncelik onların düşünceleri, onlar ne hissediyorlar. Ondan sonra background'unuz sağlam olsun. Konuşacaklarınızı ona göre devreye getirin. Artık insanlar düşünmeden konuşuyor. Sadece yaralayıp kaçıp gitmek istiyorlar. Tuzağa düşmeyin. Karşılıklı etkili diyalog halinde kalın. Tek yön ilerlemeyin, gidiş geliş olarak ve sakin kalmaya çalışın. Gerçekten gökyüzü mart ayında çok etkileyici, çok ihtişamlı, çok ani hareketler var. Şu an zannedersem Venüs Koç'a doğru gidiyordu en son baktığımda. Sakin olun. Zaten Venüs, duygusal olarak bizi çok çalkalıyor. Koç enerjisine de gelince artık hayatımızda maskelerin düştüğü, artık böyle nişi daralttığımız, böyle baskıcı olduğumuz, güçlü olduğumuz, böyle, çok fazla düşünmeden hareket etme potansiyelimizin olabileceği alanlar diyebilirim. Çabuk parlayıp çabuk sönmemek için birazcık böyle sakin kalmak en güzeli diyebilirim. Hayatım, eee, bu kişinin dediğim gibi şu an çok büyük bu ilişkiyle alakalı, adım atma potansiyeli yok. Fakat küçük bir, adım atma potansiyeli var diyebilirim. Bakalım, bakalım hissiyat olarak ne var bende aktarmam gereken? O sizi bırakmamaya karar vermiş. Açıkçası bu. Açıkçası bu. Evet, koşun koşun hanımlar beyler. Aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Şu an bu ilişkiyle alakalı aklındaki kişi karşında olmuş olsaydı sana kendisini nasıl ifade ederdi? 3 tane kart seçeceğim. Hangi kartı seçtiğini yorumlara yazabilirsin. Beni yalnız bırakma. 1, 2, 3 hangisini istiyorsan seç ya da hepsini seçebilirsin. Bakalım şu an karşında olsaydı sana ne cevap verirdi? Hop, ters geldi. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim için çok önemli. Vay. 2 numarayı seçenler. Benim hayalim sensin. Wow. 3 numarayı seçenler. Arkadaş olarak iyi biriyim. İlişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bütün tarot açılımının özetini bu 3 numarayı seçenler hemencecik özetledi durumu. Vallahi billahi. Enerjisel olarak gene kaypak enerjilere denk geldik mi? Geldik efendim. Aşk romanı gibi bir açılıma denk geldik. Hanımlar beyler kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.